ilk durağı olan Siligaçan Köprüsü'ne geldik. 1800'lü yılların başında taştan kemer biçiminde yapılmış. Sonunda güneşi gördük. Ferigilen'e geldik. Hala güneş var. Burası buz devri sonrasında, binlerce yıl öncesinde, toprak kayması ve erozyon sonrasında tepeciklerin oluşmasıyla böyle bir doğa oluşumu meydana gelmiş. Şimdi buraya gideceğiz. Yalar yalar. Elini yan tut. Korkma yanıyorlar sadece. Aşkım bir şey yapmıyorlar. Niye bakıyorsun? Tut elini öyle sadece. Tut elini. Tut elini öyle. Museum of Island Life'a geldik. Burada geleneksel evleri görebiliyoruz. 7 tane ev var. Giriş ücretli 7,5 pound kişi başı. Çok güzel gezmek için bence. Ben burada yaşayamazdım çünkü bu evler bana göre değil ve hava bana göre değil. Ama güzel gezmek için.
Köy hayatı her yerde aynı. Ellerinde ne varsa onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Biz 6 parça sette birisi bozulduğu zaman üzülüyoruz. Baktığınız zaman hepsini başka modellerle oluşuyor. Old Man of Star'a geldik. Güne çok güzel başladık güneşle. Daha sonra çok ıslandık. Çok yürüdük, çok yorulduk, çok tırmandık. Şimdi burada 2 tane pet mevcut. Biri sarı pet, biri mavi pet. Sarı pet daha kısa. Mavi pete göre kısmen daha kolay olduğu söyleniyor. Biz sarı peti takip edeceğiz. Hadi gezelim. Porto'ya geldik. Gün sonu. Yorulduk. Acıktık. Güzel bir yemeği hak ettik. Normalde biz burada kalacaktık. Ama burada otel bulamadık. Burada oteller çok çabuk tükenebiliyor. Buraya 20 dakika mesafedeki Brotford'da kalıyoruz. Siz de gezinizi planlarken önceden otellere bakarsanız burada otel bulabilirsiniz. Bot turları da mevcut. Sezondan göre saatleri değişebiliyor. Gelmeden önce kontrol edebilirsiniz. Keşke burada kalsak diyebileceğimiz noktalardan biri de eğer burada kalırsanız gezinizi ona göre planlayabiliyorsunuz. Ne demek istiyorum? Birinci gün kuzeyi, ikinci gün batıyı, üçüncü gün güneyi. Porto tam ortada kalıyor. Bizim otelimiz 20 dakika mesafede olduğu için yine bir nebze bunu telafi edebiliyoruz. Ama yine keşke burada kalabilseydik. Porto'da gezdik, bir tur attık sahil kenarında. Güzel fotoğraflar çekildik. Daha sonra akşam yemeği için Gaberpet'e geldik. Burada içimizde atıştırmalık olarak da patates kızartması, slaw söyledik ve 2 içecek içtik. 55 pound civarında ödedik. Bu fiyata %10 tip de dahil
Buraya geldiğinizde fişlerde direkt göreceksiniz. %10 bahşiş eklenmiş şekilde size getiriyorlar hesabınızı. Bunu gördüğünüzde şaşırmayın. Güzel bir yemek yedik. Günü kapattık. Şimdi otelimize doğru yola çıkacağız. Isle of Sky'daki ikinci günümüze başlayacağız. Sabah çok yağmur vardı. Biz de dün ve önceki günlerde çok ıslandığımız için bugün güne biraz geç başlamaya karar verdik. Şu an saat 10.30 civarında. Buradaki 2 gün boyunca Skybase Camp'ta kaldık. Ve bugün nerelere gideceğiz? Fairy Pools'a gideceğiz. Buradan 1 saat uzaklıkta. Oradan geri rota boyunca Isle of Loch Ness'a geçeceğiz. Burası da 1,5 saat civarında. Oradan da Inverness'e geçeceğiz. Orası da Isle of Loch Ness'tan 1,5 saat civarında olacak. 4,5-5 saat civarında bir araba kullanacağız. Uzun bir rota bizleri bekliyor. Yol boyunca da güzel gördüğümüz yerlerde durup manzaranın keyfini çıkaracağız. Fairy Pools'a geldik. Hava tahminleri yine yanılttı bizi. Normalde güneşli olacağını gösterdiği için öğleden sonra biz de geç çıkmıştık. Yine ıslanıyoruz ama mutluyuz. Manzaranın keyfini çıkartıyoruz. Burada dağın yamacına doğru git gel 1,5-2 saatlik bir rota sürüyor. Yol patika gayet güzel diğer yerlere göre. Önceki yerlerde biraz zorlanmıştık. Yol boyunca da böyle şelale size eşlik ediyor. Güzel bir manzarada keyif alıyoruz. İkinci noktamız olan East Point'e geldik. Burası Isle of Skye'ın en batı noktası. Fairy Pools'tan 1-1,5 saat civarında bir yolla geldik. Yol boyunca yolun üzerinde küçük su birikintileri vardı. Gelirken bunlara dikkat edin. Buradan sonra Isle of Loch''a doğru yola çıkacağız. 2-2,5 saat civarında sürecek. Şimdi burayı keşfedeceğiz.
Base Point'te adanın en batısına geldik. Orada deniz feneri belki görüyorum. Şu an çok soğuk, çok ıslandı. Yolun yarısına kadar geldik ama devamını ne yazık ki gerçekleştiremeyeceğiz. Buraya kadar geldik. Buradan manzaranın keyfini çıkartacağız. Buraya geldiğimizde su içilmez, güzel bir ayakkabı giymeniz gerekiyor. Aracı park ettikten noktaya geldiğiniz yere kadar çok fazla su mevcut. İskoçya'nın havasına güvenilmiyor. 15 dakika önce 4 kat üstümüz vardı. Hepsi ıslandı. Şimdi güneş var. Hava o kadar güzel ki inanamazsınız. Biraz önce Nest Point'teydik. Oradan sağ tarafta denizin ayrıldığı yerde şimdi yemek yemeye uğrayacağız. Daha sonra Isle of Lochalsh ve Inverness üzerine devam edeceğiz. Inverness'e gelmek üzereyiz. 7 dakikamız kaldı. Normalde yollara alışık olmadığımız için akşam saatlerine kalmak istemiyorduk. Ama bugün akşam saatlerine kaldık. Siz de bence çok kalmamaya çalışın. Kolay olmuyor. Inverness'te Bankhouse'da kaldık. Dün geç saatte geldik. Ona rağmen dışarı çıktık, eğlendik. Birazdan yola çıkacağız. Önce bir şehir turu yapacağız. Daha sonra bot turu yapacağız. Burada kaldığımız otelden çok memnun kaldık. Şehir merkezine 5 dakika mesafede. Özellikle McDonald's'ta. Bu kadar çok şehirden uzaktan kaldıktan sonra özlemişiz fast food yemeği. Birçok yer gezdik. Ne yazık ki Türkiye ile alakalı bir şey göremiyoruz. Menülere baktığımız zaman yani 20 tane farklı diller var ama ne yazık ki en fazla turistin Türk olduğu yerlerde bile menüde Türkçe yer almıyor. Burada Bankhouse'da böyle bir dergi gördük. Bizi çok duygulandırdı. Bunu da eklemek istedik.
Inverness şehrini gezdik. Daha sonra Loch Ness Gölü'nü gezmek için bir bot turuna katıldık. Güzel bir tur. 50 dakika sürüyor. Gezi esnasında Urquhart Kalesi'ni de gördük. İsterseniz tur satın alırken 1 saat orayı gezmeli. Burada satın alabiliyorsunuz. Bizim turun başlangıç noktası da buraydı. Inverness şehrini gezdikten sonra 20-25 dakika içerisinde bu noktaya geldik ve turumuza başladık. Stirling Kalesi'ne doğru giderken Frotimorcus Doğa Parkı'nda ara verdik. Burada çeşitli trekking yolları var. Biz bir saatlik olan Beaver yani kunduz rotasını tercih ettik. Belki dedik kunduz görürüz diye ama göremedik. Ama muhteşem çam kokusuyla ve manzarayla çok keyif aldık. Şu an William Wallace anıtının önündeyiz. Buradan önce de Stirling Kalesi'ne gitmiştik. Yol boyunca o kadar çok yağmur yağdı ki arabayı sürmemi engelledi. O yüzden kenara çekip beklemek zorunda kaldık. O yüzden de ne Stirling Kalesi'ne içeri girebiliyoruz ne de William Wallace anıtında içeri girebiliyoruz. Buraya gelmeden önce dikkat etmeniz gereken hususlardan biri de William Wallace anıtı 6'da kapanıyor ama 5.30'da son shuttle var. Eğer son shuttle'a gitmeyip kendiniz yürüyüp etrafını dolaşmak isterseniz bir 15 dakika yürümeniz gerekiyor. Ama şu an yağmur o kadar çok fazla ki artık bizim ıslanacak halimiz kalmadı. Stirling Kalesi'nde de Google'da yazan kapanış saati ve normalde kapanış saati 6. Fakat kapıdan son giriş saati 5. Gelmeden önce de internetten online bilet almanız gerekiyor. Burada da en geç 4.30'da giriş yapabiliyorsunuz. Gelmeden önce biletinizi alıp ona göre gelmeniz gerekiyor. Toprak kayma yok da. Tamam, devam et. Evet aşkım, buz devri. Buz çağı diye bir şey yok. Tabii ki ben bu şekilde burada yaşayamazdım. Başla. Ses de gelmedi. Çalışıyor mu acaba? Gel. Yok mu? Aşkım. Keşfediyorum. Yok.